Merhaba değerli izleyiciler. Bugün kuantum bilgisayarlar konusu özelinde spin kavramına değineceğiz. Bu bağlamda tüm bilgisayarlar temel olarak 3 adımdan meydana gelir. Birincisi veri girişi, ikincisi verinin belirli kurallara göre işlenmesi ve analizi, üçüncüsü de nihai sonucun çıktısıdır. Klasik hesaplamada verinin temel birimi bittir. Kuantum hesaplamada ise kübit olarak kısaltılan bu birim kuantum bittir. Klasik bir bit iki seçenekten birine karşılık gelmektedir. Tam olarak iki durumdan birinde olabilen herhangi bir şey bir biti temsil edebilir. Buna örnek verecek olursak mantıksal bir önermenin doğruluğu veya yanlışlığı, bir anahtarın açık veya kapalı durumu veya bir bilardo topunun varlığı veya yokluğu yer almaktadır. Bir bit gibi bir kübit de bu iki alternatifi bünyesinde barındırır. Ancak bitten farklı olarak kübit bu iki durumun birleşiminde aynı anda var olabilir. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini izah edecek olursak, iki durumun birleşimi bir süperpozisyondur ve kübitleri temsil eden fiziksel varlıklar bir elektronun dönüşü veya bir fotonun polarizasyonu gibi çeşitli kuantum sistemleri olabilir. Bu bağlamda spin ve polarizasyonu açıklamak için Otto Stern ve Walter Gerlach tarafından yürütülen gümüş atomlarının spinini içeren temel bir deneyi tartışalım. 1922'de Niels Bohr'un atoma ilişkin gezegen modeli yaygındı. Bu model bir atomu sabit yarıçaplı dairesel yörüngelerde negatif yüklü elektronların yörüngesinde döndüğü pozitif yüklü bir çekirdek olarak tanımladı. En içteki yörünge 2 elektrona kadar tutabiliyordu. Doldurulduktan sonra elektronlar 8'e kadar elektron tutabilen bir sonraki seviyeye yerleşecekti. Gümüş atomlarının 47 elektronu vardır. Ve en içteki yörüngede 2, sonraki yörüngede 8, 3. ve 4. yörüngelerde ise 18 ve en dış yörüngede 1 elektron bulunmaktadır. Dairesel yörüngelerde hareket eden elektronlar manyetik alanlar oluşturur. İç yörüngelerde elektronlar eşleşir ve her çift zıt yönde dönerek birbirlerinin manyetik alanlarını iptal eder. Ancak en dış yörüngedeki tek elektron bir diğer elektronun iptal edemeyeceği bir manyetik alan meydana getirir. Bu bir bütün olarak atomun hem kuzey hem de güney kutbuna sahip küçük bir mıknatıs olarak düşünebileceği anlamına gelmektedir. Stern ve Gerlach bu atomların manyetik kutuplarının herhangi bir yöne işaret edip edemeyeceğini veya belirli yönlerle sınırlı olup olmadığını test etmek için bir deney tasarladı. Bir çift mıknatıs aracılığıyla gümüş atomlarından oluşan bir ışın gönderdiler. Mıknatısların V şeklindeki tasarımı güney mıknatısının kuzeye göre daha güçlü bir etki oluşturmasını sağladı. Gümüş atomunun manyetik kutbu kuzeyde ise düzenek atomu mıknatıslara doğru çekecekti. Ancak güney mıknatısı baskın olacak ve parçacığın yukarıya doğru sapmasına neden olacaktı. Tersine eğer atomun kutbu güneyde olsaydı parçacık her iki mıknatıs tarafından da itilecekti. Ancak yine güney mıknatısı hakimiyetinde olmaktaydı ve bu da aşağı doğru sapmaya neden olurdu. Bu düzenekten geçtikten sonra atomlar belirli bir ekranda toplandı. Klasik olarak eğer atomun manyetik kutupları herhangi bir yöne yönelseydi bir dizi sapma açısı beklenirdi. Manyetik eksen yatay olsaydı sapma olmazdı. Genel olarak sapmanın büyüklüğü atomun manyetik ekseni ile yatay arasındaki açıya bağlı olarak değişecekti. Artık Stern-Gerlach deneyi olarak bilinen bu deney kuantum süperpozisyonunun ve açısal momentumun kuantizasyonunun deneysel kanıtını sağlamıştır. Gümüş atomları sürekli bir sapma açısı aralığı sergilemedi. Bunun yerine ekranda farklı dönüş durumlarına karşılık gelen ayrı noktalar gösterdiler. Bu her gümüş atomunun dış elektronunun iki olası yönelimden birini benimsemesiyle açısal momentumun veya spinin kuantize edildiğinin açık bir göstergesiydi. Manyetik bir alan boyunca çektiğimiz küçük çubuk mıknatıslarından oluşan bir akış olduğunu hayal edin. Klasik olarak bu mıknatısların mümkün olan herhangi bir yöne yönelerek ekranda sürekli bir çizgi oluşturmasını beklerdik. Ancak Stern ve Gerlach'ın gözlemlediği şey farklıydı.
ekranda sürekli bir çizgi yerine iki ayrı nokta göründü. Bu gümüş atomlarının yalnızca iki yönden birinde hizalanabileceği anlamına gelmekteydi. Bunlardan birincisi yukarı konum, ikincisi aşağı konum. Özetlemek gerekirse klasik bitler farklı durumlarda 0 veya 1 olarak sınırlandırılmış bir ikili sistem içerisinde çalışır. Buna karşılık kübitler durumların süperpozisyonlarında mevcut olan kuantum mekaniğinin ilkelerinden yararlanır ve böylece paralellik yoluyla hesaplama avantajı sunar. Stern-Gerlach deneyi spin gibi kuantum durumlarının doğası gereği ayrık olduğunu ve kuantum hesaplaması için manipüle edilebileceğini göstererek bunu zarif bir şekilde ortaya koymaktaydı. Detaylı bir analize geçmeden önce dikkatimizi atomlardan elektronlara çevirelim. Sadece atomlar değil, onları oluşturan parçalar da küçük mıknatıslar gibi davranır. Kuantum bilgisayarlarını tartışırken sıklıkla elektronlardan ve onların spinlerinden bahsetmekteyiz. Tıpkı gümüş atomlarında olduğu gibi bir elektronun dönüşünü dikey yönde ölçerseniz onun kuzeye ya da güneye saptığını görürsünüz. Yine tıpkı gümüş atomları gibi elektronlar da dikey eksen boyunca mükemmel bir şekilde hizalanmış, başka hiçbir yönelim göstermeyen küçük mıknatıslar gibi davranırlar. Pratikte serbest bir elektron dönüşünü Stern-Gerlach düzenini kullanarak ölçemeyiz. Çünkü elektronlar negatif yüke sahiptir ve manyetik alanlar hareketli yüklü parçacıkları saptırır. Ancak spin diyagramları kullanarak burada ölçüm sonuçlarını, spin ölçüm sonuçlarını çeşitli yönlerde farklı görsel temsillerini elde edebiliriz. Bu noktada örneğin mıknatısların bu şekilde konumlandığını düşünelim. Yani birinci mıknatısı G'yi gösterecek, güney kutbunu gösterecek. İkinci mıknatıs da yine burada kuzey kutbunu gösterecek şekilde konumlansın. Buradan bir elektron yolladığımızı varsayıyoruz. Burası da ekran. Elektron geçerken bir de spin diyagramları anlamında elektron diyagramı var. Elektronun diyagramı da şu şekilde gösterelim. Uzaysal yönelim anlamında. Şurası düşey eksen olsun, y ekseni. Burası da x eksen olsun, yatay eksen. Şimdi burası dik birbirine tabii. Şimdi elektronun yönelimini yani spin anlamında kuzey ve güney kutupları içerisinde yer alsın düşey eksende. Burada hareket ederken ne oluyor? Eğer ekranın bu üst tarafında, üst noktasında açığa çıkacaksa elektron, yani oluşacaksa, bu da gözlemlenecekse şu şekilde sapma gösteriyor. Çünkü zıt kutuplar birbirini çekiyor. Aynı kutuplar birbirini itiyor. Bu birinci deneyin sonucu. Eğer elektronun spin diyagramı, yani elektronun spin diyagramı şu şekilde olsaydı, yani güney ve kuzey olsaydı, bu noktada güney daha baskın geleceği için, çünkü burada konum itibariyle mıknatıs şiddeti, manyetik alan şiddeti açısından güney kutbunun daha baskını, yani çünkü bu geometrik olarak bir şey var, eşitsizlik var, dengesizlik var. Bu noktada da aşağıya doğru sapacaktı elektron. Yani burada gözlemlenecekti. Meseleyi tekrar kuantum bilgisayarları düzleminde tartışacak olursak, klasik bir bit kapalı durumda 0 veya açık durumda 1 olabilen bir ışık anahtarı gibidir. Örneğin iki ışık anahtarının bulunduğu bir odayı düşündüğümüzde her iki anahtar kapalı olduğu durumda oda karanlıktır. Bu da 0 0'ı temsil etmektedir. Birinci anahtar açık, ikincisi kapalıysa oda loş bir şekilde aydınlatılır. Bu da 0 1'i temsil eder. İlk anahtar kapalı ve ikincisi açıksa yine aynı şekilde loş bir şekilde aydınlatılabilir. Ancak farklı durumlarda 1 ve 0'ı temsil eder. Her iki anahtar da açık olduğu durumda oda parlak bir şekilde aydınlatılır ve bu da 1 ve 1'i temsil eder. Öte yandan kübit dönen bir küre olarak düşünülebilir.
Küre yalnızca açık veya kapalı olmak yerine 0 ve 1'in birleşimini temsil eden herhangi bir yöne işaret edebilir. Bu özelliğe süperpozisyon da verilir. Örneğin bir küreyi döndürdüğünüzde herhangi bir zamanda herhangi bir durumunu görebilirsiniz. Açıklamak için birkaç senaryoyu ele alacak olursak, havada dönen bir paramızın olduğunu hayal edelim. Dönerken sadece tura veya yazı gelmez. Her anlamda yazıların hem de turaların süperpozisyonunda bulunur dönme esnasında. Ve para yere düştüğünde de ya yazı ya da tura gelecektir. Bu da ölçümün karakteristiğini sembolize eder. Benzer şekilde bir kübiti ölçtüğümüzde de 0 veya 1'e düşecektir. Eğer atomlar klasik şekilde davranmış olsalardı, atomların manyetik kutupları herhangi bir yöne işaret edebileceğinden ekran noktaların sürekli bir dağılımını gösterirdi. Bunu daha önce söylemiştik. Ayrık noktalar atomların bir madalyonun tura veya yazı gelmesine benzer şekilde ara durumlar olmadan yukarı veya aşağı dönüş olarak nicemlenmiş dönüş durumlarına sahip olmaktadır. Benzer şekilde elektronlar da kuantize edilmiş spin durumları sergilerler. Bunu daha açık hale getirmek için pratik bir örnek düşünelim. Bir sıra pusulamız olduğunu hayal edelim. Güçlü bir mıknatısın yakınına yerleştirirsek bu pusulayı manyetik etki nedeniyle yalnızca iki yönden birini gösterecektir. Kuantum mekaniğinde elektronun spini benzer şekilde davranır. Ölçüldüğünde iki ayrı durumdan birine yukarıya doğru veya aşağıya doğru manyetik alanda hizalanacaktır. Evet, örneklendirdik ve detaylı bir şekilde bu spin kavramını açıklamaya çalıştık. Siz de yorumlarınızda belirtirseniz, eğer kafanıza takılan bir nokta varsa veya paylaşmak istediğiniz bir durum varsa, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.